Fizikçiler Einstein'ın denklemlerine bilgiyi nasıl dahil ediyorlar? Belirli bir uzay zaman bölgesindeki kuantum alanlarının dolanıklık entropisiyle başlıyorlar. Kuantum alan teorisinden teknikler kullanarak uzay zaman geometrisini hafifçe oynattığınızda bu entropinin nasıl değiştiğini türetiyorlar. Teknik olarak uzay zaman metriği ile ilgili olarak dolanıklık entropisini değiştiriyorlar. Bu değişiklik stres enerji tensörüne çok benzeyen bir şey veriyor. Esasen bilgisel stres enerji tensörünü tanımlıyor. Sezgisel olarak bu tensör bize uzay deforme edilirse, dolanıklık entropisinin uzay zamanı nasıl iteceğini veya çekeceğini söyler. Aslında dolanıklığı kozmosun dokusunda başka bir basınç veya enerji yoğunluğu kaynağı olarak ele alıyor. Bunu Einstein alan denklemlerine entegre ettiklerinde değiştirilmiş denklemler elde ediyorlar. Bu değiştirilmiş denklemler çok fazla dolanıklığın kuantum bilgisi olduğu bölgelerde uzay zamanın yalnızca kütleden beklenenden daha fazla eğrilebileceğini öngörüyor. Çarpıcı bir sonuç, bu ekstra terimlerin aşırı ortamlarda, kara deliklerin yakınında veya evrenin çok erken dönemlerinde önemli hale gelmesidir. Bu mantıklıdır. Kara delikler ve büyük patlama, büyük kütle çekim etkilerinin kuantum fenomenleriyle buluştuğu yerlerdir. Bu nedenle bilgi herhangi bir yerde bir fark yaratacaksa oradadır. En önemlisi, teori, birimler ve boyutlarla tutarlı olacak şekilde oluşturulmuştur. Planck sabiti, ışık hızı ve Boltzmann sabiti gibi temel sabitleri tüm yeni terimlere dahil ettiler. Ayrıca bu etkinin doğası gereği kuantum termodinamik bir etki olduğunu da gösterir. Yerçekimine dolanıklık eklemenin büyüleyici bir sonucu, ünlü Newton'un yerçekimi sabiti G'nin aslında o kadar da sabit olmayabileceğidir. Standart fizikte G, yalnızca yerçekiminin genel gücünü belirleyen sabit bir sayıdır. Ancak yeni çerçevede G ölçek bağımlılığı kazanabilir. Fizikçiler buna çalışan sabit adını verir. Kuantum alan teorisinde elektromanyetizma gibi kuvvetlerin güçlerinin enerji ölçeğiyle nasıl çalıştığına benzeterek. Kuantum dolanıklık entropisi genellikle çok küçük ölçeklerde çok büyük katkılara sahiptir. Araştırmacılar bunları hesaba kattıklarında bu büyük bilgisel katkıların G'nin ve ayrıca kozmolojik sabit lambda'nın yeniden tanımlanmasına yol açabileceğini buldular. Değeri enerji ölçeğine veya dikkate alınan dolanıklık miktarına bağlı olarak hafifçe kayabilir. Yerçekimi için bir beta fonksiyonu hesapladılar. Bu da G'nin enerji veya uzunluk ölçeğiyle nasıl değiştiğini gösterir. Sonuç, beta fonksiyonu negatiftir. Bu, daha yüksek enerjiye, daha küçük mekansal ölçeklere gittiğinizde etkili G'nin hafifçe azaldığı anlamına gelir. Yerçekimi, çok fazla kuantum dolanıklığı içeren çok kısa mesafelerde biraz zayıflar. Bu fenomen, güçlü nükleer kuvvetteki asimptotik özgürlüğe benzer. Kuarkların yakın mesafede daha zayıf etkileşime girdiği yer. Kuantum bilgisi, yerçekiminin gücünü biraz yumuşatır. G'deki değişimlerin son derece küçük olduğu hesaplanmıştır. O kadar küçüktür ki, G'ye karşı enerji grafiğinde çizgi neredeyse düz görünür. Sıradan deneyim aralıklarında G sabit görünür. Sadece gerçekten aşırı ölçeklere yakın, Planck ölçeğine yakın fizik, mevcut deneylerin çok ötesinde, G'deki minik azalma fark edilebilir hale gelir. Bu, daha çok teoride ve muhtemelen evrenin ilk anlarında veya kara deliklerin yakınında olanlarla ilgilidir. Yine de bu sonuç önemlidir. Bu, yerçekiminin kuantum etkilerinden ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Ve daha da önemlisi, kuantum bilgisi dahil edildiğinde yerçekimini sonlu tutar. Bu sonsuz dolanıklık katkıları düzgün bir şekilde biraz farklı bir G'ye yeniden normalleştirilir. Doğa, öyle görünüyor ki, geometri ve bilgi arasında çok hassas bir şekilde denge sağlıyor. Evrende herhangi bir yer, bilgi ve yerçekiminin evliliğini ortaya çıkaracaksa, orası kara deliklerdir. Kara delikler, Einstein'ın teorisinin ve kuantum teorisinin çarpıcı biçimde çarpıştığı yerdir. Uzay zamanda ultra yoğun eğrilerdir ve muazzam entropi ve bilgi içerirler. Bir kara deliğin olay ufkunun akıl almaz miktarda bit depoladığını söyleyen ünlü Bekenstein-Hawking entropisini düşünün. Bu yeni çerçevede kara delikler bilgi fırınları haline gelir. Maddeyi kuantum dolanıklığına ve ısıya,
Hawking radyasyonu, dönüştürürken uzay zamanı önemli ölçüde büken kozmik fırınlar. Kara delik kütlesi yüksek enerji ölçeklerinde, dolanıklık etkilerinin devreye girdiği yerde çok ufak bir miktar artar. Bilgi, bir kara deliğin eylemsizliğine veya kütle enerjisine katkıda bulunabilir. Bir anlamda bir kara deliğin yerçekiminin bir kısmı sadece kütlesinden değil, aynı zamanda o kütleyle iç içe geçmiş bilgi içeriğinden de gelebilir. Kara delikler ayrıca termodinamiğe uyar. Hawking radyasyonu yoluyla ufuk alanlarına ve sıcaklıklarına orantılı bir entropiye sahiptirler. Dolanıklık entropisi yerçekimini etkiliyorsa, bu termodinamik özellikleri de etkileyecektir. Gerçekten de değiştirilmiş denklemler, kara delik entropisinde ve sıcaklığında düzeltmeler olduğunu ima eder. Açıkça söylemek gerekirse, bir kara delik bu bilgi teriminin nasıl işlediğine bağlı olarak biraz daha yavaş veya daha hızlı buharlaşabilir. Kara deliklerin ömrü ve evrimi, kuantum bilgi etkileriyle ince bir şekilde değiştirilebilir. Bu neden önemli? Muhtemelen kara delik bilgi paradoksu hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor, bir kara deliğe düşen bilginin sonsuza dek kaybolup kaybolmadığı konusundaki uzun süredir devam eden bilmece. Bilgi kelimenin tam anlamıyla bir yerçekimi kaynağıysa, bilgi iz bırakmadan kaybolmayabilir. Bir olay ufkunun arkasında sıkışmış olsa bile uzay zaman geometrisini etkilemeye devam eder. Kuantum bilgisi, kara delik termodinamiğine katkıda bulunmakta ve kara deliklerin yayılımı sırasında bilginin nasıl korunduğu veya kodlandığı konusuna ışık tutmaktadır. Bir kara deliği bir kütüphane veya fırın gibi düşünün. Kitapları bilgiyi yutar, ancak Hawking'e göre bu bilgiyi yavaşça yakar ve ısı, radyasyon olarak serbest bırakır. Geometri bilgi ikiliğinde kara deliğin yerçekimi, uzayı nasıl büktüğü, kısmen sahip olduğu tüm o kitapların bilgi içeriğinin bir sonucudur. Onları yaktıkça yerçekimi çok az değişir. Bilginin fiziksel olduğu fikri yeni değil. Rolf Landauer bunu hesaplama bağlamında söylemişti. Ancak burada bunu kozmik bir sahnede görüyoruz. Bilgi, evreni şekillendirmeye gelince kütle kadar fiziksel olabilir. Daha önce değindiğimiz holografik ilke bu fikri özetliyor. Bir hacmin içindeki her şeyin, kütle çekim alanı da dahil, o hacmi sınırlayan yüzeydeki bilgiyle tanımlanabileceğini öne sürüyor. Bu ilke, kara delik araştırmalarından ortaya çıktı. Bekenstein ve Hawking'in kara delik entropisinin hacimle değil, ufuk alanıyla orantılı olduğunu keşfetmesi büyük ipucuydu. Yeni ikiliğimiz geçerliyse, holografik ilke için doğal bir açıklama sağlıyor. Geometri ve bilgi eşdeğer açıklamalardır. Bu nedenle elbette kütle çekim bilgisini bir yüzeye bitler olarak kodlamak, içindeki uzayın hacmini tam olarak tanımlayabilir. Pratik açıdan bu, yerçekiminin gizemleri olarak düşündüğümüz birçok şeyin kuantum bilgisi bulmacaları olarak yeniden yorumlanabileceği anlamına gelir. Örneğin, karanlık enerji, evrenin gizemli ivmeli genişlemesi, vakuumun bilgilendirici bir yönüyle ilişkili olabilir. Kuantum dolanıklığının kozmik genişlemeye katkıda bulunabileceği yönünde spekülasyonlar var. Oldukça spekülatif, ancak karanlık enerji dediğimiz şeyin, uzayı dolduran küçük bir düzgün enerji yoğunluğu, en büyük ölçeklerde dolanıklık yapısının bir tezahürü olduğunu hayal edebiliriz. Erken evren bu fikirler için başka bir oyun alanıdır. Büyük patlamadan hemen sonra evren küçük, sıcak ve kuantum dalgalanmalarıyla kaynıyordu. Bol miktarda dolanıklık için mükemmel bir tarif. Teorinin öngördüğü gibi, büyük patlamadan saniyenin kesirleri sonra gerçekleştiği düşünülen hızlı genişleme olan enflasyonu etkileyebilirdi. Biraz farklı bir yerçekimi kuvveti, enflasyonun uzayı nasıl genişlettiğini değiştirebilir ve ilkel dalgalanmaların, yoğunluktaki küçük farklar deseninde izler bırakabilirdi. Ayrıca ilk atom çekirdeklerinin oluştuğu büyük patlama, nükleosentezinin zaman çizelgesini de değiştirebilirdi. Çünkü yerçekimi, çekirdeklerin ne kadar pişmesi gerektiğini belirleyen genişleme oranını etkiler. Hatta büyük patlamanın art parıltısı olan kozmik mikrodalga arka planı bile, yerçekiminin kuvveti rekombinasyon döneminde çalışırsa ince parmak izleri taşıyabilirdi. Tüm bunlar evrenin özünde bilgilendirici olduğu bir tablo çiziyor. Uzay zamanın dokusu, galaksilerin oluşumu, yıldızların kara deliklere çökmesi, bunların hiçbiri kuantum bilgisinin etkisinden muaf değil.
Sanki evren bir tür dev kuantum bilgisayarı ve yerçekimi de onun ortaya çıkan fenomenlerinden biri. Bu görüşe göre gerçekliğin geometrisi dediğimiz şey sadece kozmik bir hesaplamanın sonucu olabilir ve dolanıklık desenleri hissettiğimiz yerçekimini üretebilir. Birçok şeyi ele aldık. Einstein'ın geometrik yerçekiminden kuantum bilgi yükseltmesine, dolanık parçacıklardan kara delik entropisine ve erken evrenden hologramlara. Basit terimlerle özetleyelim. Yerçekiminin bir kuantum bilgi biçimi olarak gizli bir yaşamı olabilir. Einstein'ın denklemlerinde tanıtılan bilgi, stres enerjisi, dolanıklığı bir yerçekimi kaynağı olarak ele alır. Bu ekleme, yerçekiminin kuvvetinin ölçekle çalışmasını, değişmesini sağlayabilir. Ancak çok az bir miktar. Kara delikler hakkında düşünmenin yeni yollarını sağlar. Sadece geometrideki bir kütle olarak değil, aynı zamanda kütlelerini ve ömürlerini etkileyen bilgi merkezleri olarak. Kozmik evrimi, hatta karanlık enerjiyi tam olarak anlamak için sadece içindeki parçacıkları değil, uzayın bilgi içeriğini de dikkate almamız gerekebileceğini öne sürüyor. Bu, teorik fiziğin sınırlarında gelişen bir fikirdir. Erik Verlinde'nin fikirleri veya ER eşittir EPR varsayımı, kuantum dolanıklığı ve solucan deliklerinin aynı şeyin iki tanımı olduğunu öne süren gibi diğer ortaya çıkan yerçekimi fikirlerini yansıtır. Bazen bilimde geri adım atıp sormamız gerekir. Temel bir şeyi mi kaçırdık? Yerçekimi her zaman geometri olarak anlaşılmıştır. Uzay ve zamanın şekli. Ancak belki de bu, bir hayaletin gölgesinin şekliyle tanımlanmasına benzer. Gerçek varlık, kuantum bilgisi ve uzay zaman geometrisi onun oluşturduğu gölge olabilir. Bu ikilikte ne geometri ne de bilgi daha temeldir. Bunlar birbirini tamamlar. Evren, bir bilgisayarın bir videoyu bitlere kodlaması gibi uzay zamanı dolanıklık kübitlerine kodlayabilir. Gelecekteki deneyler veya gözlemler bunun kanıtını bulursa, belki kütle çekim dalgalarında ufak bir sapma veya kozmik mikrodalga arka planında bir anormallik, bu devrim niteliğinde olurdu. Bu, kuantum mekaniği ve kütle çekiminin doğrudan iç içe geçtiği anlamına gelirdi. Kütle çekiminin, kuantum teorisinin her zaman ulaşılması zor hedefine bir adım daha yaklaşmış olurduk. Kütle ve enerji bize gerçek gelir. Bilgi soyut gelir. Bu teori bize şunu söyler. Bilgi de aynı derecede gerçek olabilir, gerçekliğin dokusunu bükebilir. Uzaklaşınca tüm bunlar gerçeklik anlayışımız için ne anlama geliyor? En derin düzeyde gerçekliğin bilgiden yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Gezegenlerin konumları, elektronların dönüşü, bir yıldızın kara deliğe çökmesi, tüm bu olaylar, kuantum bilgi parçacıklarının uzay zamanın eğrilerini ve akışlarını düzenlediği devam eden bir kozmik hesaplamanın parçasıdır. Bu güzel ve akıl almaz bir resim. Uzay bir bilgi dokusu ve yerçekimi de bu dokudaki bilgi ipliklerinin neden olduğu hafif gerginlik. Belki bir gün, bu içgörüyle donanmış olarak kuantum fiziğinin en küçük ölçeklerini kozmosun en büyük ölçekleriyle nihayet uzlaştıracağız. Yerçekiminin gizemlerinin cevaplarının yıldızlarda değil, onları birbirine bağlayan bilgide saklı olduğunu keşfedebiliriz. Test edilmesi gereken çok şey olsa da, kuantum bilgisinin uzay zamanı şekillendirdiği fikri, kozmosa bakmak için heyecan verici yeni bir mercek sunuyor. En eski kuvvet olan yerçekiminin 21. yüzyıl için kuantum bilgisel bir dönüş aldığı bir mercek. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.